Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve psikoloji müzakeremize devam ediyoruz. Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı eserinde sevgi ayrılıktır bahsini ele alıyorduk hatırlayacağınız üzere. Bugün o konunun ikinci bölümünden devam ediyoruz. Şimdi önceki müzakeremizde gerçek bir sevginin benlik olarak iki farklı bireyin varlığını kabul etmekten geçtiğini söylemiştik. Ve bu ne anlama geliyordu? Karşımızdaki insanın bizden farklı bir birey olduğunu, onun düşüncelerinin, duygularının ve fikirlerinin farklılıklar arz ettiğini, fakat bu farklılığın iki kişinin daha iyi ve daha nitelikli bir hale gelmeleri noktasında büyük katkılar sağlayacağını söylemiştik. Tabii bu ister eşler arasında isterse ebeveynlerin çocuklarla olan ilişkilerinde önemli bir noktaya işaret ediyordu. En son Sally örneğini vermiştik. Sally'nin ailesiyle olan ilişkisinde yaşadığı soruna değinmiştik. İşte buradan hareketle de bugün ergenlik çağındaki gençlerimizin ebeveynleriyle olan sorunlarına dair Scott Peck'in görüşlerinden hareketle müzakeremizi ele alacağız. Şimdi Scott Peck aslında burada şuna vurgu yapıyor. Ergenlik çağındaki gençlerin ebeveynlerinden sürekli olarak bir takım davranışlarını değiştirmeleriyle ilgili telkinlerde bulunduğunu ve bunun kimi zaman baskıya dönüştüğünü ve gençlerin bireyselliğini örselediğini söylüyor. Bunu sosyal hayatın içerisinde de görebiliyoruz. Çünkü ebeveynler çocuklarına yaklaşırken onları kendilerinin bir temsilcisi olarak görüyorlar ve kendi fikirlerinin, düşüncelerinin, hedeflerinin onlar tarafından benimsenmesini istiyorlar. Fakat bu benimseme eğer çocuk tarafından kabullenilmiyorsa ve bu da ebeveyn tarafından zorlanarak, zorbalanarak yapılıyorsa o zaman sıkıntı büyüyor. Burada Scott Peck'in verdiği örnekte ebeveyninin çocuğunun saçını uzatmasına karşı çıkması ve bunun niçin uzatmaması gerektiğine dair sorduğunda da yeterli bir açıklama yapamaması örnek veriliyor. Gerçekten de hayatın içerisinde çocuklarımız bir takım kararlar alıyorlar. Giyimleriyle, kuşamlarıyla, hayat tarzlarıyla, düşünceleriyle ve bu noktada ebeveynlerinden saygı bekliyorlar. Şimdi şunu da anlayabiliriz. Bir ebeveyn olarak çocuğumuzun zarar görmesini ya da işte ahlaki ve etik değerler noktasında bir takım kazanımlarının olmasını ve bunları devam ettirmesini isteyebiliriz. Ama bunu yaparken en teknik nokta şu. Öncelikle biz çocuğumuza kazandırmak istediğimiz davranışın amacının ne olduğunu, niçin o davranışı istediğimizi ve bunun onun hayatına yansımasının ne olduğunu açıklayabiliyor muyuz? İkinci olarak da biz bu davranış değişikliğini kendimiz için mi istiyoruz? Yoksa gerçekten çocuğumuzun geleceği ve çocuğumuzun karakteri ve kişiliği açısından ona katkı sağlayacağını düşündüğümüz için mi istiyoruz? Çünkü burası önemli bir nokta. Yani biz eğer kendimiz için, kendimizde yapmak istediğimiz, kendimizin başarmasını istediğimiz şeyleri çocuğumuza yüklüyorsak bu ciddi anlamda sorun. Şimdi ebeveynlerin bir düşünce dünyaları, ideolojileri, inançları olabilir. Ve bu inançlarının, düşünce dünyalarının çocuklarına geçmesini, sirayet etmesini istiyordur. Ya da ebeveynlerin çocuklarının işte kendi başaramadıkları şeyleri başarmasını istiyordur. Hayatta istediği şeyler vardır ve onları yapmasını istiyordur. Bu tabii çocuk üzerinde bir baskı oluşturacak düzeye gelirse o zaman o çocuk onu belki ebeveynini kırmamak için, belki ebeveynin baskısından korktuğu için o gün kabul edebilir. Ama onun ruh dünyasında bırakacağı iz mutlak anlamda olumsuz olacaktır. Ve ileride yaptığı işten haz almayabilir. Ya da sizin inanmasını, benimsemesini istediğiniz düşünceleri, inanç dünyasını terk edebilir. Ne yapılması lazım burada? Biz bir şeyi çocuğumuza, eşimize, etrafımızdaki insanlara dayatma değil, biz kendimiz niçin bunu yapıyoruz? Önce bunun bir farkında olmamız ve karşımızdaki insanın da ayrı bir birey olduğunu fark etmemiz ve buna göre davranmamız gerekiyor. Şimdi buradaki örnekte de işte saçını uzatmasını istemiyor çocuğunun, fakat gerekçesini sorduğu zaman ciddi bir gerekçe sunamıyor. Ve bu noktada da çocuk diyor ki ebeveyn beni bir imaj olarak, beni kendisinin bir göstergesi olarak kullandığı için aslında benim iyi olmamı ya da benim iyi bir noktaya erişmemi değil, kendi bencil isteğinin yerine getirilmesini istediği için böyle bir baskıyla bana geliyor şeklinde bir düşünceye kapılıyor. İşte bu noktada Scott Peck de şunu söylüyor aslında. Diyor ki ebeveynler çocuklarının özgün bireyselliklerini kabul etme noktasında oldukça zorlanırlar. Ve bundan dolayı da onların kendi yaşamlarında kullandıkları araçlar gibi olduklarını düşünürler ve onlara şekil ve biçim verebileceklerini düşünürler diyor. Ama bu yanlıştır. Çünkü çocuk ayrı bir bireydir ve kendisi gördüğü, yaşadığı, tecrübe ettiği şeylerden hareketle bunları kazanacaktır. Şimdi ebeveynin tabii ki çocuk üzerinde etkisi olacaktır ama bu sizin yaşam içerisindeki aldığınız tutum ve davranışlarla çocuğunuzda
doğal olarak ortaya çıkması gereken şeylerdir. Yani siz bir şeyi bunu kabul et diye vermeniz değil, siz yaşarken çocuğun sosyal ortamlarında ya da etrafında gördüklerinden hareketle entelektüel bir şekilde bu çıkarımları yapabilecek bir düzeyde olması gerekiyor. Ve ben çoğu zaman görüyorum çocuklara belli bir yaşa geldikten sonra yaşam tarzı dayatması, düşünce dünyasını ona kabul ettirme girişimi ve çok küçük yaşlarda anlayamayacağı, algılayamayacağı şeylerin çocuğun üzerine bir yük olarak yüklenilmesi söz konusu oluyor. Ve belli bir yaşı geçtikten sonra da bu çocuk bunlardan nefret etmeye başlıyor. Ben özellikle insanların çocuklarını bu tip bir şeyin aracı olarak kullanmalarının istediklerini gerçekleştirmelerine de engel olduğunu düşünüyorum. Yani bir insan karşısındaki insana, ister çocuğu olsun ister farklı görüşteki bir insan olsun, kendi görüşlerini aktarmak, anlatmak, sunmak istiyorsa bunu bir dayatma ve baskı mekanizmasıyla değil, tamamen insani bir tavır içerisinde aslında kendisini ortaya koyarak yapması gerekiyor. Şimdi burada Halil Cibran'ın Ermiş adlı eserinden Scott Peck çocuklar ve ebeveynler arasındaki ilişkiye dair şöyle bir kısa alıntı yapıyor. Orayı size okumak istiyorum. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değildirler. Onlar kendi özlemini çeken hayatın çocuklarıdır. Sizin vasıtanızla gelirler ama sizden değil. Sizinle birlikte olsalar da size ait değildirler. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi değil. Çünkü onların kendi düşünceleri vardır. Onların bedenlerini barındırabilirsiniz ama ruhlarını değil. Çünkü onların ruhları sizin rüyalarınızda bile ziyaret edemeyeceğiniz yarının sarayında yaşar. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama onları kendinize benzetmeye çalışmayın. Çünkü hayat geriye doğru gitmez ve dünle oyalanmaz. Siz çocuklarınızı canlı oklar olarak ileri fırlatan yaylarsınız. Okçu sonsuz yoldaki nişan yerini görür ve okunun hızla uzağa gitmesi için tüm kudretiyle sizi büker. Okçunun elinde büküldüğünüz için sevinin. Çünkü o uçarak giden oku sevdiği kadar sağlam duran yayı da sever. Şimdi gördüğünüz üzere o ebeveyn ve çocuk arasındaki benlik algısındaki farklılaşmaları Halil Cibran da bu kadar net ve açık bir şekilde ifade etmiş arkadaşlar. Ben Z kuşağı ile ilgili özellikle gençliğin dindarlık tasavvuru ile ilgili pek çok çalışma yaptım. Hatta YouTube'da İlahiyat Fakültesi ve Z kuşağının algı biçimi ve düşünce dünyası ile ilgili de bir takım videolarda hazırlamıştım. Onlara da bakabilirsiniz. Özellikle yeni neslin yaşam biçimine karışma ve onları yönlendirmeye dönük baskı kesinlikle sonuç elde etmiyor. Bu geçmişte elde etmiyordu ama bugün hiçbir şekilde elde etmiyor. Çünkü günümüz insanı büyük bir etkileşimler ağı içerisinde ve çocuğun sadece sizde değil sosyal ortamlarda ve sosyal hayatın içerisinde pek çok etki alanına açık olduğunu görüyoruz. Ben klasik dönemle ilgili şöyle bir şey söylüyordum. Yani klasik dönemde bir çocuk bir köyde, mahallede ya da belli bir şehrin belli bir muhitinde yetişiyordu ve bu onu farklı görüşlerden, farklı düşüncelerden ve bakış açılarından alıkoyuyordu. Ama bugün dünyanın çok evrensel ve her türlü bilginin açık bir şekilde erişilebildiği bir noktaya gittiği yerde bizim çocuklarımıza dair kararlarımızda özellikle onun sağlıklı bir birey olması noktasında bir düşünce dünyası kurmasını hedeflememiz gerekiyor. Yani biz çocuğun düşüncesini belirlemek, çocuğun giyim kuşamını belirlemek, çocuğun hayatını işte yapacağı işi belirlemek değil, biz çocuğa yön vermek, biz onun zarar görmesini engelleyecek şekilde hayatı anlamasını ve anlamlandırmasını sağlamak noktasında o temel desteği vermekle mükellefiz diye düşünüyorum. Siz çevrenizdeki ilişkilerde özellikle ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkileri nasıl görüyorsunuz? Yani bugünkü neslin birçok insan tarafından çok eleştirildiğini görüyoruz. Ben özellikle şunu ifade ediyorum. Bugünkü yeni nesli eleştirmek yerine ebeveynlerin çocuklarına ulaşma ve erişme noktasındaki kendi hatalarını incelemeleri bana göre daha doğru bir tutum olacaktır. Eğer biz bunu yapabilirsek, yani benim açımdan da geçerli, bunu izleyen tüm dostlarımız açısından da geçerli. Eğer ben çocuğumun kaygılarını, düşünce dünyasını ve hayata dair planlarını bilip anlayıp onu olduğu şekil üzere değerlendirebilsem, çocuğum da benim kaygılarımı, hayata dair bakış açımı ve ona dair iyi niyetlerimi kavrayacaktır. Biz ne yapıyoruz? İletişimi kopararak istediklerimizi elde edebileceğimizi sanıyoruz. Bu çocuk için de geçerli. Yani çocuklarda da şu var. Belli bir noktaya geldikten sonra ebeveyn ve çocuk anlaşamadığını gördüğü anda, yani dil aynı dil ama düşünce dünyasında onun düşüncesini bizim düşüncemizde o anlamadığı zaman anlaşma gerçekleşemiyor ve ondan sonra kopma başlıyor. Ve kopma başladıktan sonra işte geri dönüşü olmayan bir yola doğru girmiş oluyoruz. Onun için ilk başta yapılması gereken Scott Peck'in de söylediği gibi, Halil Cibran'ın da söylediği gibi bizim onların sahibi olmadığımız, bizim onları gözeten
ve onların daha iyi bir noktaya gelmesi noktasında sorumluluk sahibi olan kişiler olduğumuzun farkında olmamız gerekiyor. Bu ne tamamen başıboşluk ne de tamamen tahakküm. Bu baştan beri söylediğimiz sevgi ve disiplinin beraber ilerlediği ve bu sevginin de ayrılıkla olan ilişkisinin netleştirildiği bir çizgiyi gerektiriyor arkadaşlar. Ben bugünkü müzakeremi de burada sona erdirmek istiyorum. Konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorum bölümüne atarsanız bunları da ileriki müzakeremizde tartışmaya açarız. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağ olun, var olun.